Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel bonbon model Zara süveterin yapımını anlatacağım. Alize Superlana Maxi ip kullandım. 7 numara şiş kullandım. 2 adet ip yeterli oldu. Bilginiz olsun. 0-2 yaşa uygun. Videonun sonunda bitmiş halinin ölçülerini verdim. Bakın yan tarafına şöyle güzel bir bağcık çalışması yaptım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Zaman kaybetmeden örgümüzü örmeye başlayalım. Arkadaşlar süveterimi Alize Superlana Maxi ip ile öreceğim. 7 numara şiş kullanacağım. Şöyle çevirelim. Renk numaramız 212. 100 gram 100 metre uzunluğunda bir ip. Şöyle. Evet, kağıdımızı çıkarttık. Ve şişime 27 ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 bu şekilde 27 ilmeğimi tamamlayayım, geliyorum. Şişime 27 ilmeğimi attım arkadaşlar. Şöyle bir düğümleme çalışması yaptım. Bu başlama ipim sağ taraftaysa örgümün arka yüzündeyim. Sol taraftaysa örgümün ön yüzündeyim. Şu an sağ tarafta, yani örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Şişimde var olan bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters örgü olarak örüp geliyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar örgümü ördüm. Son ilmeğimde diğer ilmeklerim gibi ters örgü. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum. İpim dış tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz örgü. Örgümün ikinci sırasındayım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örgümü düz örgü olarak örüyorum. Üçüncü sıram ters örgü, dördüncü sıram düz örgü, beşinci sıram ters örgü olacak şekilde örüp geliyorum. 5 sıramı ördüm arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 sıramı ördükten sonra örgümün şu an ön yüzündeyim. Başlama ipim sol tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. 1 2 bir saniye 2 3 4 ilmeklik söküyorum. Bakayım 3, burası 4. Şuradan tutabilirim. Bakın 1 2 3 4, toplam 4 ilmek. Bonbon şekeri modelini uyguluyorum. Uyguladıktan sonra 1 2 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 4. ilmeği şişimden çıkartıyorum. 1 2 3 4 ilmek söktüm. Bu ilmeği tuttum. Bu şekilde modelimi uyguladım. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi ördüm. 4. ilmeği şişimden çıkarttım. 4 ilmek söktüm.
ve modelimi uyguladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonundaki son çalışmayı birlikte yapacağız. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı arkadaşlar. 3 düzümü ördükten sonra 4. ilmeği şişimden çıkartıyorum. Ve 4 ilmek yine söküyorum. 1 2 3 4. Bakın ilmeğin olduğu yeri elimle tutuyorum kaymasın diye. Bu ilk baştaki model yapımı ile bu sondakine çok dikkat edin. Ve model kurulumunu yaptım. Son ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünde sıra sonuna kadar ters örgü yapacağım. O benim birinci sıram olacak. Yine toplam 5 sıra örgümü öreceğim aşağıda yaptığım gibi. Birinci sıram ters, ikinci sıram düz, üçüncü sıram ters, dördüncü sıram düz, beşinci sıram ters olacak şekilde örgümü örüp geliyorum. 5 sıra örgümü ördüm geldim arkadaşlar. Şimdi ikinci model kurulumunu yapacağım. Bakın birinci kurulumu nasıl yaptıysam üçüncü, beşinci kurulumu da aynı şekilde yapacağım. İkinci kurulumu şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim. Dördüncü, altıncıyı da bu şekilde yapacağım. Bilginiz olsun. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz örgü. Üçüncü ilmeğim düz örgü. Bakın burada kurulum yaptığımız yer var ya. Hani 3 ilmek örmüştük. Bunun ikinci ilmeğini orta kısmına denk gelecek. Yani 3 düzümü ördükten sonra 4. ilmeğimi şişimden çıkartıyorum ve 4 ilmek söküyorum. Bakın görüyorsunuz 4 ilmek söktüm. Şu aşağı kısmından şişime girdirdim. Model kurulumu yaptım. Model kurulumu yaptıktan sonra 1 2 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeği şişimden çıkartıyorum ve 4 ilmek söküyorum. 1 2 3 4 ilmek söktüm. Buradaki ilmeği aldım, şişime taktım. Bakın model kurulumu yapıyorum. 3 düzümü örüyorum. Sonra yine model kurulumu yapacağım. Bu sırayı ördükten sonra yine 5 sıramı örüyorum. Yani arkada ters, önde düz, arkada ters, önde düz, arkada ters olarak 5 sıramı örüyorum. Ön yüze geldiğim zaman nasıl birinci sırada bir ilmek ördüm, ikinci ilmeği sökerek çalışma yaptım ya. O çalışmayı nasıl yaptıysam tüm sıra boyunca 3. sıramdaki model çalışması da o şekilde olacak. Bilginiz olsun. Birinci bonbonum burada. Bakın ikinci bonbonum burada. Bu şekilde devam edeceğim ben. Dediğim gibi ara kısımlar 5 sıra. Ben yeteri uzunluğa gelene kadar örgümü öreyim. Model çalışmasını unutmayın kesinlikle. Unutursanız da zaten şu şekilde böyle çaprazlama sayarsanız kaçıncı sırada olduğunuzu anlarsınız. Bilginiz olsun. Zaten bu modeli de kanalımda anlattığım bu videonun altına da linkini ekleyeceğim. Hiç bilmiyorsanız oradan bakarak izleyebilirsiniz. Ben yeteri uzunluğa gelene kadar örgümü öreyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, ben örgümün ön yüzünü ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet bonbon çalışması yaptım. En son bunu yaparken ön sırada model kurulumunu yaptım. Birazdan arka sırayı öreceğim. Bunda ölçü alırken lütfen bakın şöyle yan kısımları güzelce bir düzeltin. Toplanıyor çünkü. Önce yanlamasına bir ölçü alalım. 22 şöyle düzeltelim. 24 santim düzeltince.
27 santim. Şimdi bir kesim çalışmamız var. Modeli bozmadan bu kesim çalışmasını örgünün arka yüzünde yapacağım, bilginiz olsun. 10 bonbonu yaptıktan sonra 10. bonbon kurulum sırası var ya, onu yaptım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim ve beşinci ilmeğim ters örgü. Şimdi sıradaki iki ilmeği bir alarak kestim. Bu arada ilmeklerimi saymadım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, burada 5, 27 ilmeğim var. Bu aklımızda kalsın. Başta ve sonda sadece 5 ilmeğimiz kalacak. Bu yüzden bu iki ilmeği bir alarak ters bir şekilde kestim. Sıradaki ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Bu kestiğim ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlattım. Sıra sonunda 5 ilmeğim kalana kadar bu şekilde bir ters öreceğim. Bir atlatacağım. Ben örüp geliyorum. Sıra sonunda 2, 4, 5 ilmeğim kaldı. Bir de bu ilmeğim var, 6. Bu ilmeğimi de bu şekilde ters ördüm. Bir kesme çalışması yaptım. Bakın, burada 5 ilmeğim vardı. Şimdi burada da toplam 5 ilmeğim var. Var olan ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bu birinci sıramdı. Örgümün ön yüzünde düz örgü öreceğim. Bakın, sadece şu kısımda, bu kısımda çalışma yapacağım. Bu kısımda çalışma yaptıktan sonra zaten göstereceğim, ama şu 5 sırayı en azından kendimiz örelim. Bu benim birinci sıramdı. 2, 3, 4, 5'i öreyim. Ön yüze geldiğimde model kurulumunu yapalım sizlerle birlikte. Yani bu birinci sıram ters, ikinci sıram düz, üçüncü sıram ters, dördüncü sıram düz, beşinci sıramı ters olarak örüp geliyorum. 5 sıramı ördüm arkadaşlar. Şimdi bakın, örgümün ön yüzündeyim ve model çalışması yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz, üçüncü ilmeğim düz, dördüncü ilmeğimi, hatta şöyle yapalım. Omuzlarda model çalışması yapmayalım. 5 sıra ördüm ya, ben bunu toplam 10 sıra ya tamamlayayım. Gelin diğer omuzu örelim. Model çalışması yapmayalım. Çünkü bu omuz kısmı bozulur model çalışması yaparsam. Düz olarak örelim arkadaşlar. 5 sıra örmüştüm. Bakın şu an 6. sıramdayım. Evet, 10 sıra örelim. Gelelim. Yani 5, 6, 4 sıra daha öreceğim burada. Geleceğim. Sonra ipimin içerisinden ip çıkartacağım. Bu diğer omuzu öreceğim. Bu kısmı toplam 10 sıra ördüm arkadaşlar. İpimi kestim çünkü buradan devam edeceğim. Önemli olan, omuzlarda kesinlikle dikiş çalışması yapmıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Tığımı elime aldım. Şöyle bir dakikalığına örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Şöyle bir yere bunu sabitliyorum. Sabitledikten sonra tığımdaki ilmeği şişime takıyorum. Şişime taktıktan sonra ilk iki ilmeğimi örerek kestim. Şimdi 5 ilmeğim var. Burada da 10 ilmek örmem. Burada da 5 ilmeğimi 10 sıra örmem gerekiyor arkadaşlar. Benim şu an ikinci sıram. Örgümün arka yüzü 3. sıram.
Arkadaşlar ben bunu 10 sıraya tamamlayayım gelim. Ense kısmında ilmek çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Ben örüp geliyorum. Bu kısmımı da 10 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi şurada ip kestiğim kısım vardı ya. Bunu böyle herhangi bir yere hemen bir sabitliyorum. Daha sonra gizlerim. Örgümün arka yüzü siz 11. sıra olarak düşünebilirsiniz. Buradaki 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi ilmek arttırma işlemini yapacağım. Toplam 17 ilmek arttıracağım. 1 2 3 4 5. Bu işlemi yaparken biraz çekiştirerek yapın. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmeğimi arttırdıktan sonra bu diğer taraftaki ilmekleri yaklaştırdım. Buradaki 5 ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Şimdi bakın bu ilmek arttırma işlemini yaptıktan sonra bir saniye bakayım. Toplam 6 sıra düz örmemiz gerekiyor. Bilginiz olsun. Örgümün ön yüzü 1 düz olarak örülüyor. Şimdi öreceğim sıra yani 1 olacak. Arka yüzü ters 2, ön yüzü düz 3, arka yüzü ters 4, ön yüzü 5 düz, arka yüzü 6 ters olarak örülecek. Geleceğim 7. sırada model kurulumunu göstereceğim. Ben örgümü örüp geliyorum. Örgümü ördüm, geldim arkadaşlar. Şimdi bir defa model kurulumunu göstereceğim size. Geri kalanını zaten aşağıdaki gibi yapmanız lazım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu 1 2 3. Şöyle bakalım, bir hata yapmayalım. Evet, 3 ilmeğimi ördüm. 4. ilmeği şişimden çıkartıyorum. 4 ilmek söküyorum ve model kurulumunu yaptım. 1 2 3 ilmek ördüm. 4. ilmeği şişimden çıkarttım ve 4 ilmek söktüm. Model kurulumunu yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Hani model kurulumunu yaptıktan sonra 5 sıra örüyorduk. Sonra 6. sırada tekrar model kurulumu yapıyorduk ya aşağı kısımda. Orada nasıl yaptıysam burada da aynı şekilde yapacağım. Yani bu sırayı ördükten sonra 5 sıramı öreceğim. Tekrar ön yüze gelip 6. sırada model kurulumunu yapacağım zaman bir ilmek öreceğim mesela. 2. ilmeğimi şimdiden sökeceğim. Çıkaracağım 4 ilmek. Model kurulumunu yapacağım. Sonra 3 ilmek öreceğim. 1 sökeceğim. 3 ilmek öreceğim. 1 sökeceğim. Yani 1 ilmek örüyorum. 1 söküyorum. 3 örüyorum. 1 söküyorum. Bir sonraki model kurulumunda. Zaten aşağıda bu modeli çalıştığımız için yukarıda da kolaylıkla yapabilirsiniz. Burada 10 tane bonbon çalışmam vardı. Aşağı şu arka kısımda toplam 11 adet bonbon çalışması yapmam gerekiyor. Ben örüp geliyorum.
Önlü arkalı olarak süveterimi bitirdim arkadaşlar. Şöyle uzunluk ölçüsü vereyim. 32 santim uzunluk ölçüsü. 24 santim genişlik ölçüsü. Bir yumağımı tamamen bitirdim arkadaşlar. Örgümün arka yüzünde toplam 12 adet bonbon çalışması yaptım ve çok az bir ipim kaldı. Şimdi kenar kısımlarına başlayacağım. Bu sebeple hemen yeni ipime geçiyorum. Aslında bu kısımda bildiğimiz teknikleri kullanacağım. Bu yüzden bu ilmek çoğaltma kısmını bir tek göstereceğim. Sonrasını neyi ne kadar öreceğinizi anlatacağım. Şöyle çok az bir ipim kaldı. Bununla devam etmeyeceğim. On ikinci bombonumu yaptıktan sonra örgümün şu an arka yüzündeyim. Bu sırayı da ters bir şekilde örelim. Yani 12. bonbon çalışmasını yaptıktan sonra bir sıra ters örelim. Ördükten sonra ilmek çoğaltmaya geçelim. Çünkü bu şekilde kenar modelimiz yanlış düşecektir. Şişimde var olan bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Yeni ipime geçmedim. Bu sırayı bitirdikten sonra yeni ipime geçeceğim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Birinci ipimi bitirdim. İkinci ipime geçiyorum. Önce şöylemesine ortasından battım. Bir ilmek aldım düz örgü olarak. Şimdi bu ilmeğimi şişimden çıkartmadan bir de çaprazlamasına batıyorum ve bir ilmekten ikinci ilmeğimi çıkarttım. Burayı böyle çekiyorum ki ip kaçmasın. Çünkü birinci ipim bitti biliyorsunuz. Buraya geldiğim zaman önce şöyle karşı karşıya orta kısmından battım. Bir ilmek çıkarttım. Buradaki ilmeğim hala yerinde duruyor. Şimdi çaprazlamasına batıyorum ve ikinci ilmeğimi çıkartıyorum. Önce orta kısmından batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi çaprazlamasından batıyorum. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde çoğaltma işlemi yapıyoruz ilmeklerde. Şişimde var olan bütün ilmeklerimi bu şekilde çıkartıyorum. Yan tarafa geçtikten sonra nasıl çıkartacağınızı da göstereyim. Burayı yaptık, geldik şuraya. Buradaki her bir ilmekten, şu ilmek görüntüleri var ya, her bir tanesinden 2 adet ilmek çıkartıyorsunuz yan kenarlarda. Bu yan kenarı tamamen ilmeğini çıkarttıktan sonra aşağı kısma geliyorsunuz. Buradaki de her zincir görünümünde yan tarafta olduğu gibi bir ilmekten 2 ilmek çıkartıyorsunuz. Zaten diğer yanı da bu taraftaki yan gibi yapmanız gerekiyor. Bütün ilmeklerimi çıkarttıktan sonra tekli lastik çalışmasına başlayacağım. Bakın şu an şişimde var olan her bir ilmekten 2 ilmek çıkartmamız gerekiyor. Tamamını çıkarttıktan sonra yine bu noktaya geliyorum. Bu en başa geldiğim zaman bir düz bir ters bir düz bir ters olarak örgümü örmeye başlıyorum. Şişimde var olan bütün ilmeklerimi tekli lastik çalışması yapıyorum. Bir düz bir ters olarak ve model kurulumu tekli lastik çalışmamı toplam 6 sıra yapıyorum. Yani bu ilk bir düz bir ters yaptığım sıra benim birinci sıram. O şekilde toplam 6 sıra tekli lastik çalışması yapıyorum. 7. sıramda kesme çalışmasını yapıyorum. Kesme çalışmasını göstereceğim arkadaşlar. Ama ilk ilmeğimiz düz olarak başlıyor. Bilginiz olsun. Ben ilmeklerimi çıkartayım. 6 sıra tekli lastik çalışmamı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 6 sıra tekli lastik çalışmamı yaptım. Şu 6. sıramın son ilmeği nasıl sayabiliriz diye sorarsanız, bakın şöyle yan tarafını çevirin. İlmek çıkarttığımız kısım belli. Bu bonbonun yan tarafından sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kesme işlemine başlayacağız. Ben bu son ilmeğimi de öreyim. Evet. Bu da benim 6. sıramın son ilmeği. Tutacağımı çıkarttım. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum.
ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Birinci ilmeği ikincinin üzerinden bu şekilde atlatıyorum. Bir düz örüyorum. Buradaki ilmeği buradaki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Buradaki ilmeği buradaki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Sıra sonuna kadar kesme çalışmamızı bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimde ilmek kapatmayı da göstereceğim. Bu şekilde duruyor. Ben kesip geliyorum. Evet, ben kesme işlemimi tamamladım. Son bakın bir kesmem kaldı. Bunu da bir ters olarak ördüm. Bunu bunun üzerinden atlattım. Şöyle biraz pay bırakacağım. Bu şekilde çektim. Tığımı elime alıyorum. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şu an bu şekilde duruyor. Bakın burada ilk zincir görünümü olan kısım var ya, örgümün ön yüzündeyim. Örgümün arka yüzüne bu şekilde tığımı tuttum. Uç kısmı ön yüze bakıyor yani. Buradaki ilk zincir görünümü olan yerden tığımı bir saniye. Buradaki ilk zincir görünümü olan yerden, şu boşluktan tığımı bu şekilde geçirdim. Bu kestiğim ipimi aldım. Bu yuvadan arka tarafa doğru verdim. İpin çıkma yeri burası. Şöyle arka alt kısımdan battım. Bu ipimi aldım. Buradan da geçirdim. Şöyle örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Herhangi bir yere ipimi sabitledim. Bunu bu şekilde burada gizleyeceğim. Burası benim örgümün arka yüzüydü, biliyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Örgümün ön yüzü burası. Arka yüzü burası. Burada bir bağcık çalışmam da olacak arkadaşlar. Bakın. Önce ipimi göstereyim. Şöyle bir ipim arttı. Şöyle biraz uzunca bir pay bırakıyorum. Şu hizayı alıyorum. Buraya geldim. Tığımı bu şekilde geçirdim. Şimdi böyle sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 40 yapıyorum. Bir tane de sabitleme için geçirdim. Bu ipi buradan çıkarttım. Biraz da çekiyorum. Bu ipi ara kısma gizleyebilirsiniz daha sonra. Bakın şu kısım, yani bunu nasıl göstereyim? 1 2 3 4 5. bombonun ilk sırası. Buraya bağcık çalışmasını
yapıyorum. Zaten şu şekilde işleyerek tuttuğunuzda bunun hemen karşısına bir tane daha yapacağım. Geleceğim hemen. Bakın burada yapmıştım. Düz bir şekilde geldim. Burada yapacağım. Şu lastiğin hemen alt kısmında görüyorsunuz. İlmek çıkarttığımız yerde. Burada da aynı şekilde kordon çalışmasını yapacağım. Zaten yapılışı kanalımda mevcut. Bu videonun altına da linkini ekleyeceğim. Ben diğer bağcık çalışmalarımı yapıp geliyorum. Şu kordon ipini de gizlemeyi göstereyim. Bakın şurada bir zincir görünümü var arkadaşlar. Tığımızı alıyoruz. İp geliş yönüne göre tığımı bu şekilde yukarı doğru çıkarttım. Buradaki 2 ilmeği aldım ve gerisin geriye dönüyorum. Buradaki artık ipimi de bu şekilde kestim. İki buçuk yaşına kadar rahatlıkla kullanabilir bebişimiz bunu. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bitmiş halinin de ölçüsünü vereyim. ...33 santim genişliği. Şöyle... ...38 santim... ...uzunluğu. Ben çok severek ördüm. Sadece 2 yomak ip gitti. Örmesi de gerçekten çok keyifliydi. Benimle birlikte öğren arkadaşlar, ellerinize sağlık. Anlatım şeklimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.